Frederick Valentik, bir Cessna 182L hafif uçakta 125 deniz mili hızla eğitim uçuşu sırasında kaybolan Avustralyalı bir pilottu. Kayıtlı 21 Ekim 1978 Cumartesi akşamı uçağın daire meraklısı olarak tanımlanan 20 yaşındaki Valentik, Melbourne Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçti. Yaklaşık 300 metre yukarısında bir uçağın kendisine eşlik ettiğini, motorunun farklı çalıştığını ve sonunda bunun bir uçak gibi olmadığını bildirdi. Ben Berke Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Kaybolduğu gece Avustralya'da bir UFO gördüğüne dair gecikmiş raporlar vardı. Bununla birlikte Ulaştırma Bakanlığı'nın Valentik'in kaybolmasının arkasında bir UFO olduğunu şüpheyle yaklaştığını ve bazı yetkililerin Valentik'in yönünü şaşırdığını, kendi ışıklarını suya doğru yansıdığını ya da yanındaki bir adadan gelen ışıkları gördüğüne dair spekülasyonlarda bulunduğunu bildirdi. Frederick Valentik 22 Ekim 1978'de kayboldu. Yaklaşık 150 toplam saatlik uçuş süresine sahipti ve 4. sınıf bir uçuş derecesine sahipti. Bu da ona gece uçmasına izin veren ancak yalnızca görsel meteorolojik koşullarda uçmasına izin veren bir belgeydi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne, yani kısaca RAF'a kaydolmak için 2 kez başvuruda bulundu ancak yetersiz eğitim nitelikleri nedeniyle reddedildi. RAF, Hava Eğitim Kolordusu'nun bir üyesiydi. Valentik, havacılık alanında kariyer yapmaya kararlıydı. Ticari bir pilot olmak için yarı zamanlı okuyordu ancak başarısız bir başarı siciline sahipti. 5 ticari lisans sınavının hepsinde 2 kez başarısız olmuştu ve kaybolmasından 1 ay önce 3 ticari lisans derslerinde daha başarısız olmuştu. Hatalı uçuş olaylarına karışmıştı. Sydney üzerinde uyarı aldığı kontrollü bir bölgeye saptı. 2 kez kasten bir buluta uçtu ve hakkında kovuşturma düşünülüyordu. Babası Guadio'ya göre Valentik UFO'lara takıntılı bir şekilde inanıyordu ve onlar tarafından saldırıya uğramaktan endişe duyuyordu. Valentik'in son uçuşunun varış noktası Kral Adası'ydı. Uçuş için motivasyonun olup olmadığı bilinmiyor. Uçuş görevli arkadaşlarından bazılarını almaya Kral Adası'na gideceğini, diğerlerini ise kerevit alacağını söylemişti. Ancak daha sonraki araştırmalar belirtilen her iki nedeni de doğru bulmadı. Valentik ayrıca Kral Adası Havalimanı'na standart prosedüre aykırı olarak inme niyetinde de bildirmişti. Valentik Melbourne'e telsiz mesajı gönderdi. Uçuş servisi kimliği belirsiz bir uçağın onu 4500 fite takip ettiğini bildirdi. Konduktör o seviyede bilinen bir trafik olmadığını söyledi. Valentik 4 parlak iniş ışığıyla aydınlatılmış gibi görünen bilinmeyen bir uçak olduğunu söyledi. Uçağın türünü teyit edemedi ancak yaklaşık 300 metre yukarıdan geçtiğini ve yüksek hızla hareket ettiğini söyledi. Valentik daha sonra uçağın kendisine doğrudan yaklaştığını da bildirdi ve diğer pilotun bilerek onunla oynuyor olabileceğini söyledi. Valentik uçağın kendisinin üzerinde yörüngede döndüğünü ve üzerinde parlak bir metal yüzey ve yeşil bir ışık olduğunu da söyledi. Valentik ayrıca motor sorunları da yaşadığını bildirdi. Uçağın kimliğinin sorulması üzerine Valentik telsizle "Bu bir uçak değil" dedi. Açık deniz trafiğinde bir RAF Orion uçağı ve 8 sivil uçağı içeren bir deniz ve hava araştırılması gerçekleştirildi. Arama 1000 mil kare üzerinde bir alanı kapsıyordu. Arama çalışmaları 25 Ekim 1978'de sonuçsuz kaldı. Avustralya Ulaştırma Bakanlığı tarafından Valentik'in ortadan kaybolması ile ilgili bir soruşturma nedeni belirleyemedi. Ancak Valentik için ölümcül olduğu varsayıldı. Valentik'in uçağının kaybolmasından 5 yıl sonra Flinders Adası'nda karaya vuran bir motor kaportası bulundu. Temmuz 1983'te Hava Güvenliği Soruşturma Bürosu, Avustralya Kraliyet Donanması Araştırma Laboratuvarı, kaporta kapağının uçağın kaybolduğu bölgeden nihai konuma seyahat etme olasılığını sordu. Büro, Valentik'in uçağı da dahil olmak üzere belirli bir seri numarası aralığında bir Cessna 182 uçağından gelen parçalarının tanımlandığını kaydetti. Valentik'in kendi kayboluşunu sahnelediği öne sürüldü. Otway burnuna 30 ila 45 dakikalık bir yolculuk göz önüne alındığında bile tek motorlu Cessna 182'nin 800 kilometre uçmak için hala yeterli yakıtı vardı. İdeal koşullara rağmen uçak hiçbir zaman radarda işaretlenmedi ve Cape Otway yakınlarında olup olmadığı konusunda şüphe uyandırdı. Melbourne polisi Valentik'in ortadan kaybolmasıyla ilgili aynı zamanda Cape Otway yakınlarındaki gizemli bir iniş yapan hafif bir uçağın raporunu aldı. Önerilen başka bir açıklama ise Valentik'in yönünü şaşırdığı ve baş aşağı uçtuğudur. Eğer öyle bir şey olsaydı görüldüğünü sandığı ışıklar kendi uçağının suya yansıyan ışıkları oluyordu. O zaman da suya çarpacaktı.
Bununla birlikte pilotluk yaptığı Cessna modeli yerçekimi beslemeli yakıt sistemine sahip olduğu sürece ters uçamazdı. Yani motor çok hızlı bir şekilde devre dışı kalırdı. Önerilen bir diğer başka olasılık da intihardır. Ancak onu tanıyan doktorlar ve meslektaşlarıyla yapılan görüşmeler bu olasılığı neredeyse ortadan kaldırdı. Astronom ve emekli Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri pilotu James ve yazar Joe tarafından radyo transkriptlerinin ve diğer verilerin 2013 yılında gözden geçirilmesi, deneyimsiz Valentik'in telafi etmeye ve yanlışlıkla uçağın yere koymaya çalıştığı eğik bir ufuk yansıması tarafından aldattığını öne sürüyor. Başlangıçta uçağın basit yörüngesinde zannettiği mezarlık salmalı olarak adlandırılan aşağı doğru, yazarlara göre G kuvvetini Valentik tarafından bildirilen kaba rolanti ile sonuçlanacak şekilde bir sıkma spirali yakıt akışını azaltacaktır. Joe ve Nickel ayrıca Valentik'in bildirdiği görüşte sabit tepe ışıklarının muhtemelen Venüs, Mars veya Merkür gezegenleri ile birlikte parlak yıldız Antares olduğunu ve bunların Valentik'in tanımlarıyla tutarlı bir şekilde hareket ettiğini de öne sürüyor. Ufologlar ise dünya dışı varlıkların Valentik'in uçağını ya yok ettiğini ya da onu kaçırdığını, bazı kişilerin gökyüzünde düzensiz hareketler eden yeşil bir ışık gördüğünü ve o sırada dik bir dalışta olduğunu bildirdiğini iddia ettiler. Ufologlar, Valentik'in radyo yayınlarından bahsedilen yeşil ışık nedeniyle bu hesapların önemli olduğuna inanmaktalar. Phoenix, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Saurwatch grubu Valentik'in kaybolduğu gün tesisatçı Roy Manifold tarafından çekilen fotoğrafların Cape Otway deniz feneri yakınlarında sudan çıkan hızlı ve hareket eden bir nesneyi gösterdiğini iddia etmekte. UFO yazarı Jerome Clark'a göre resimlerin yeterince net olmamasına rağmen orta boyutlarda görünüşe göre bulut benzeri bir buhar egzoz kalıntısı ile çevrili, gerçek anlamda bilinmeyen bir uçan cisim gördüklerini savundu ve nesneyi tanımlayın dedi. Valentik o gün gerçekte ne yaşadığına dair kanıtlanmış veya kanıtlanabilen hiçbir durum söz konusu olmadı. Kimi bilimsel bakarak sonuç aradı, kimi komplo teorisiyle devam etti. Ama gerçek şu ki Valentik hava trafik kontrolörü ile görüştüğünde sesinde endişe ve korku barınmaktaydı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.